Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı kolay, güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta krem rengi bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Modelimin kısa bir anlatımı için öncelikle bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. Modelimizin ilmek sayısı 15. Her model 15 ilmekten oluşuyor. Modeli tamamlamak için de artı 7 ilmek ilave ediyoruz. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği eklediğim iki model üzerinden anlatımımı yapmaya çalışacağım sizlere. Lastiğimi ördüm, örgümün ön yüzündeyim. Bir defaya mahsus olmak üzere. Lastikle modeli birbirinden ayırmak için ön yüzde lastikten sonra bir sıra bütün ilmeklerimi baştan sona kadar düz örüyorum. Modelin ön yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim. İlk sırada ilmekleri düz ördüm. Şimdi arka yüze geliyorum. Arka yüzde de bir sıra ilmeklerimi baştan sona kadar ters olarak örüyorum. Bu sıramızda örelim. Örgümüzün arka yüzünde de bir sıra ters ördüm. Şimdi ön yüze geldim ve ilk modelimizin birinci sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Şimdi 2, 4, 6 tane ilmeğim var. Bu 6 tane ilmek içinde yer değişikliği yapmam gerekiyor. Öncelikle baştaki ilk 3 ilmeği alıyorum. Üçüncü ilmeği sağ şişimle ön yüzden, baştaki 1 ve ikinci ilmeği de arka yüzden sol şişimle alıp bir çapraz yaptım. Arkadan getirdiğim bu ilmeği düz olarak örüyorum. Ve yer değiştirmiş olduğum arkasındaki 2 ilmeği de düz olarak ördüm. 3 ilmek arasında yer değişikliği yaptıktan sonra 4. ilmeği düz örüyorum. 5, 6, 7 tane ilmeğimiz olacaktı burada. Şimdi son kalan 3 ilmeğin de yerlerini değiştiriyorum. Öncelikle arkadaki 2 ilmeği sağ şişimle arka yüzden, baştaki tek olan ilmeği de sol şişimle ön yüzden alıp bir çapraz yaptım. Yani modelimizi sağa ve sola doğru açmış olduk. Ve bu ilmeklerimi de tek tek düz olarak örüyorum. Şimdi diğer modelime geldim. Burada 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tersten sonra 2 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi 15 ilmekten oluşan ilk modelimi burada tamamlamış oldum. Tekrar bir 15 ilmek de ikinci modelimiz için örüyoruz. 6 tane ilmeğimi şöyle 3, 6, 7 tane, pardon, az önce de sanırım 6 dedim. 7 tane ilmeğimi şöyle aldım. Baştaki ilk 3 ilmekten 3. ilmeği ön yüzden, diğer 2 ilmeği de arka yüzden aldım. Bir çapraz yaptım ve bunları da tek tek düz olarak örüyorum. Ortada bir tane düz ilmek ördüm. Kalan diğer 3 ilmeğin de yerlerini değiştirmem gerekiyor. Arkadaki 2 ilmeği arka yüzden, öndeki diğer ilmeği de ön yüzden aldım. Tekrar bunların da yerlerini değiştirdikten sonra üçünü de düz olarak örüyorum. Şimdi 5 tane ters ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Bir defa artırma yaptım.
ve bir ilmek ters ördüm. İkinci modelimi de tamamlamış oldum. Toplamda 30 tane ilmeğimi iki model için kullandım. Kalan 7 tane ilmeğim var. Bunların da yerlerini değiştiriyorum. Öncelikle ilk 3 ilmeğin yerini değiştirmek için arkadaki ilmeği öne aldım, düz ördüm. İç tarafa aldığım bu 2 ilmeği de aynı şekilde düz olarak örüyorum. Ortada bir tane düz. Kalan 3 ilmeğimi de arka yüzden 2 ilmeği alıyorum. Ön yüzden de tek olan ilmeği sol tarafa doğru aldım. İlmekleri düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de dıştan içe doğru ördüm. İlk modelin birinci sırasını tamamladık. Bu modelde sadece ön yüzde kurulum yapıyoruz. Arkada sadece ilmeklerimizi model bitene kadar hep ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimi baştan sona kadar ters örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters örelim. İkinci sırada arka yüzde ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi ön yüze geldim. Üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Burada 7 tane ilmeğim vardı. Bunların yer değişikliği yaptık. Şimdi üçüncü sırada bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. 7 tane olan ilmeğimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 düz ördüm. Yani bir sıra sağa ve sola yatırıyoruz ilmeklerimizi. Bir sonraki sırada sadece düz olarak örüyoruz. 5 tane ters ilmekle başlamıştım. İlmeğimi eksiltmem için 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ters ördüm. Kalan 5. terste de bir alt sırada kestiğim ilmeğimi birlikte tekrar ters örüp kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. Burada da ilmeklerim şimdi çoğalmaya başladı. Artırma ilmeğimi ve yanındaki ilmeği de ters olarak ördüm. 2 tane ters ilmeğim oldu. Birinci modeli bitirdikten sonra ikinci modele geçtim. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 düzden sonra tekrar ters ilmeklerime geldim. 5 tane ters ilmekten 4 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. 2 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 2 ilmek ters. İkinci model bittikten sonra artı 7 ilmeğimiz vardı. Bunların 7 tanesini düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenar ilmeğimi de ördüm ve 3. sıramı da ön yüzde tamamlamış oldum. Arka yüze geldiğimiz zaman model bitene kadar bütün ilmeklerim hep ters örüleceği için arka yüzü göstermeyeceğim. Baştan sona kadar ilmeklerimizi ters örelim. Modelin ön yüzündeyim. 5. sırayla devam ediyorum. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Burada 7 tane ilmeğim var. Tekrar bu 7 ilmeğin yerlerini değiştirmem gerekiyor. Öncelikle ilk 3 ilmekten 3. ilmeği ön yüzden, diğer baştaki ilk 2 ilmeği de arka yüzden çapraz olarak diğer şişime aktarıyorum. Yerlerini değiştirdikten sonra tek tek düz olarak örüyorum. İlmekleri düz ördükten sonra ortada bir tane düz ilmeğimi ördüm. Kalan diğer 3 ilmeği de aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum.
Arkadan ilk 2 ilmeği, ön yüzden de birinci ilmeği alıp çapraz yaptım ve bunları da düz olarak örüyorum. Şimdi diğer modele geldiğim zaman, yani birinci modelin diğer yarısına geldik. 4 tane tersten 3 ilmek ters örüyorum ki buradaki ilmeklerimiz artık eksilmeye başlıyor. 2 ve 3. 3 ters ördüm. Kalan tersle de kestiğim ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 3 ilmek ters. 1 2 3. İlk modelimi de tamamlamış oldum. İkinci modele geliyorum. Tekrar 7 ilmek arasında ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. Baştaki ilk 3 ilmekten 3. ilmeği aldım. Diğer 2 ilmekle birlikte yerlerini değiştiriyorum. Üçünü de düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz. Tekrar bu 3 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bunları da tek tek düz olarak örüyorum. Üç ilmek ters. İki ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Bir artırma. 3 ilmek ters. 1 2 3. İkinci modelimi de tamamladım. Artı 7 ilmekten oluşan modelim için de aynı şekilde üçerli gruplarda ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz ve bunları da düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz, kalan diğer 3 ilmeğin de yerini değiştiriyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi arka yüze geldiğimiz zaman 6. sırada ilmeklerimizin tamamını baştan sona kadar ters örelim. Ön yüze geldim. 7. sırayla devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir alt sırada şekillendirme yaptığımız için 7. sırada ilmeklerimizi düz örüyorum. 7 ilmek düz. 2 3 4 5 6 7. Şimdi artırma ve haroşa olan bölüme geldim. 3 tane ters ilmekten 2 tanesini ters olarak örüyorum. Kalan tersle arkasındaki kestiğim ilmeği de ters örüp kestim. Bir defa artırma yapıyorum. 4 ilmek ters. 1 2 3 4. İlk modeli bitirdikten sonra ikinci modele geliyorum. Burada da aynı şekilde 7 ilmek düz. Yedi düzden sonra 2 ilmek ters. 2 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Bir defa artırma yapıyorum. 4 ilmek ters. Kalan 7 ilmeği de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de dıştan içe doğru ters ördüm ve sıramı tamamladım. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters örüp gelelim.
Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir alt sırada düz ördüğüm ilmekleri tekrar sağa ve sola doğru yerlerini değiştiriyoruz ilmeklerin. Öncelikle ilk 3 ilmekten 3. ilmeği sağ şişimle ön yüzden, sol şişimle de arka yüzden diğer 2 ilmeği alıp yer değiştirdim. Ve bunların üçünü de düz olarak örüyorum. Ortada bir ilmek düz. Kalan diğer ilmekleri de aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum. Sondaki ilk 2 ilmeği arka yüzden, baştaki ilmeği de ön yüzden aldım. Diğer şişime tekrar aktarıyorum ve düz olarak ilmeklerimi örüyorum. 7 ilmeğimi böylelikle şekillendirmiş oldum. 2 tane ters ilmeğim kaldı. Bunun bir tanesini ters olarak örüyorum. Kalan terste de kestiğim ilmeği birlikte ters örüp kestim. Bir defa artırma yapıyorum. 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. 5 tane ters ördükten sonra diğer ikinci modeli de aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Öncelikle yerlerini değiştiriyorum. İlmekleri düz örüyorum. Bir ilmek düz. Diğer kalan 3 ilmeğin de yerlerini değiştiriyorum. Kalan 3 ilmeği de düz olarak ördüm. Şimdi burada bir tane ters, 2 ilmeği birlikte ters örüp kestim. Bir artırma, 5 ilmek ters. Buradaki modeli de aynı şekilde şekillendirelim ve bu sıramızı da tamamlayalım. Ön yüzde sıramızı tamamladık. Arka yüze geldiğimiz zaman bütün ilmekleri baştan sona kadar ters örelim. Örgümün ön yüzüyle devam ediyorum. Şimdi 7 tane ilmeğimi kenar ilmeğinden sonra düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeği düz ördükten sonra son kalan 2 tane ilmeğimi, yani bir tane ters ilmeğim kaldı. Kestiğim ilmekle ikisini birlikte ters örüp kesiyorum. Bir defa artırma yapıyorum. Artırmayı yaptıktan sonra 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6. İlk modeli ön yüzde tamamlamış olduk. Şimdi diğer modele geçtiğimiz zaman ikinci model için de öncelikle 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7. Son kez kesim yapıyorum burada. 2 ilmeği ters örüp kestim. Bir artırma yapıyorum. 6 ilmek ters. İkinci modeli de tamamladıktan sonra 7 ilmek düz örüyorum. Ön yüzde sıramı tamamladım. Modelin son sırasında da arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve böylelikle birinci modeli tamamlamış oluyoruz. Örgümün ön yüzüne geldim ve böylelikle bir modeli bitirmiş olduk. Üzerine ikinci modeli nasıl kuracağız, nasıl devam edeceğiz? Onu da modelin ilk sırasından başlayarak devam ediyoruz. Sadece lastikten sonra düz ve ters örgüyü yapmıyoruz. Dediğim gibi onu bir defaya mahsus lastikle modeli ayırmak için örmüştük. İkinci modelin birinci sırası için kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir alt sırada düz ördüğüm bu 7 ilmeği şimdi şekillendirmem gerekiyor.
Baştaki ilk 3 ilmekten 3. ilmeği ön yüzden, 1 ve 2. ilmeği arka yüzden alarak bir çapraz yaptım. Yer değiştirdim ve ilmekleri düz olarak örüyorum. 4. ilmeği düz ördüm. Kalan 5, 6 ve 7. ilmeklerin de yerlerini değiştiriyorum. Arka yüzden sondaki 2 ilmeği, ön yüzden de tek ilmeği aldım. Yer değiştirdikten sonra bunları da düz olarak örüyorum. Şimdi diğer haroşalı ve artırma olan bölüme geldik. Burada 5 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Bir artırma yaptım. Bir ilmek ters. 15 ilmekten oluşan ilk modeli tamamladım. Bir sonraki modele geçtiğim zaman burada da ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Sağa ve sola doğru açıyorum ilmekleri. Düz olarak ilk 3 ilmeği ördüm. 4. ilmeği düz olarak örüyorum. Kalan 5, 6 ve 7. ilmeklerin de yerlerini değiştiriyorum. Ve ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. Burada 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tersten sonra 2 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Bir artırma yaptım. Bir ilmek ters. İkinci modelimi de tamamlamış oldum. Artı 7 ilmeğimizi de aynı şekilde şekillendiriyoruz. Yer değiştirdiğim ilmekleri düz örüyorum. Ortada bir ilmek düz. Son kalan 3 ilmeğimizin de yerlerini değiştiriyorum. Bu ilmeklerimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra ikinci modelin birinci sırasını da tamamlamış olduk. Modeli bu şekilde kuruyoruz. Her model bitiminde aynı gösterdiğim şekilde kurmaya devam ediyoruz. Arka yüzde de zaten ilmeklerimizi hep ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modeli de angora tarzı bir iple örerek hazırladım. 2,5 numarada şiş kullandım. Bunun herhangi bir beden ölçüsü yok. Tamamen sizlere fikir amaçlı olarak örüp hazırladığım bir model. Arka yüzüne de şöyle bakalım. Arka yüzden görüntüsü de böyle. Hem yetişkin hem de çocuk örgülerinde örebilirsiniz bu modeli. Yeleklerde, hırkalarda çok şık duran güzel bir model. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.